Modern tıp, birçok hastalığı iyileştirmede başarılar elde etse de ancak bazı alanlarda başarısız olmaktadır. Tedavi edilemeyen hastalıklara her yıl dünyada birçok insan maruz kalmaktadır. Bu tedavi edilemeyen 10 hastalık nelerdir birlikte göz atalım. 10 numara Ebola. Ebola, şiddetli ve sıklıkla ölümcül viral hemorajik ateşe neden olan Filovirida ailesinin bir virüsüdür. Gorillerde, şempanzelerde, primatlarda ve insanlarda salgınlar görülmüştür. Ebola hastası olan kişide aşırı ateş, döküntü ve kanamalar görülmektedir. İnsanlarda ölüm oranları %50 ila 90 arasında değişmektedir. Virüs adını ilk kez 1976'da ortaya çıktığı, Orta Afrika'nın Kuzey Kongo havzasındaki Ebola nehrinden almaktadır. Zaire ve Sudan'daki salgınlarda yüzlerce ölüm gerçekleşmiştir. Ebola, 1967'de keşfedilen Marburg virüsüyle de yakından ilişkilidir. Ve ikisi de Filovirida'nın salgın insan hastalığına neden olan tek üyesidir. 9 numara Çocuk felci. Genellikle ateş, baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk, kas ağrıları ve spazmlar gibi genel semptomlarla başlayan, bazen bir veya daha fazla uzuldaki, boğazdaki veya göğüsteki kasların daha ciddi ve kalıcı bir felci ile takip eden, sinir sisteminin akut viral bulaşıcı bir hastalığıdır. Tüm çocuk felci vakalarının yarısından fazlası, 5 yaşın altındaki çocuklarda görülür. Hastalığa yakalananların %1'inden azı, ağır olarak geçirir. Enfekte edilen kişilerin %5 ila 10'unda sadece yukarıda belirtilen genel semptomlar görülür. Geriye kalan %90'ında hastalık belirtisi görülmez. 1960'lardan bu yana aşılarının yaygın kullanımı sayesinde çocuk felci dünyada azalma göstermiştir. Şimdilerde ise sadece Afrika ve Güney Asya'nın birkaç ülkesinde görülmektedir. Her yıl yaklaşık 1000 ila 2000 çocuk felci nedeniyle felç olmaktadır, bunların çoğu da Hindistan'da görülmektedir. 8 numara Kelebek hastalığı. Genellikle lupus olarak da adlandırılan, vücudun çeşitli bölgelerinde kronik inflamasyona neden olan otoimmün bir bozukluktur. Sistemik ve ilaca bağlı olmak üzere 3 ana kelebek hastalığı türü vardır. Bunlardan birincisi diskoid lupus, sadece cildi etkiler ve genellikle iç organlara zarar vermez. Diskoid terimi, boyunda ve kafa derisinde görünebilen, grimsi, kahverengi pullarla kaplı belirgin kızarıklıklı lekelerin döküntüsünü ifade eder. Diskoid lupuslu insanların yaklaşık %10'unda hastalık daha şiddetli bir forma evrilmektedir. İkincisi sistemik lupus eritematosus, hastalığın en yaygın şeklidir. Başta cilt, böbrekler, eklemler, kalp, gastrointestinal sistem, beyin ve seröz zarları olmak üzere vücudun neredeyse her organını veya yapısını etkileyebilir. Üçüncüsü olan sistemik lupus, vücudun herhangi bir bölgesini etkileyebilirken, çoğu hastanın sadece birkaç organında semptomlar görülür. 7 numara influenza. Baş ve karında çeşitli derecelerde ağrı ile birlikte, ateş, titreme ve kaslarda genel bir halsizlik ve ağrı hissi ile beliren, üst veya alt solunum yollarının akut viral enfeksiyonudur. İnfluenza, ortomiyovirüsün A, B ve C tipleri olarak kategorize edilir. Üç ana tip genellikle benzer semptomlar üretir, ancak birbirlerinden tamamen ilgisizdirler. A virüsleri büyük grip salgınlarına, B virüsleri daha küçük lokalize salgınlara, C virüsleri ise insanlarda önemli hastalığa neden olmamaktadır. Periyodik olarak, başka bir influenza virüsünden yeni bir genom segmenti edinerek, büyük bir evrimsel değişim geçirirler. Etkili bir şekilde, nüfusun hiçbirinin veya çok azının bağışıklığı olmadığı, yeni bir alt tip haline gelebilmektedir. 6 numara deli dana hastalığı. Hastalık, merkezi sinir sisteminin nadir görülen ölümcül dejeneratif hastalığıdır. Tüm dünyada 1 milyonda bir kişinin insidansında ortaya çıkar. Ancak, Libyalı Yahudiler gibi belirli nüfuslar arasında, oranlar biraz daha yüksektir. Hastalık genellikle 40 ila 70 yaşları arasındaki yetişkinlerde görülür. Ancak bazı genç yetişkinlerde de görülmektedir.
hem erkekler hem de kadınlar eşit şekilde etkilenir. Hastalığın başlangıcında, genellikle anormal görme ve istemsiz hareketlerin eşlik ettiği, ilerleyici bir demans tarafından haftalar veya aylar içinde takip edilen, belirsiz psikiyatrik veya davranışsal değişikliklerle kendini belli eder. Semptomların başlamasından sonraki bir yıl içinde, genellikle ölümcül olan hastalığa dönüşür. Deli dana hastalığı ilk olarak 1920'lerde Alman nörologlar, Hans Gerhard Creutzfeldt ve Alfons Maria Jakob tarafından tanımlanmıştır. 5 numara diyabet hastalığı. Diyabet, vücudun insülin üretiminin veya yeteneğinin bozulmasıdır. Böylece kan, uygun şeker seviyelerini koruyamayarak, metabolizmada bozukluklar görülmeye başlanır. Hastalığın 2 ana formu vardır. Bunlar, insüline bağımlı şeker hastalığı ve diyabet olarak adlandırılan tip 1 diyabettir. Diyabet, kişinin bağışıklık sisteminin insülin üreten beta hücrelerini yok eden, antikorlar ürettiği otoimmün bir hastalıktır. Bu da vücudun artık, insülin üretemediği anlamına gelmektedir. Erişkin başlangıçlı diyabet olarak adlandırılan tip 2 diyabet, genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkar ve artan yaşla birlikte daha yaygın hale gelir. Özellikle obezite ile bağlantılıdır. 2 diyabetli kişiler, diyet ve egzersiz yoluyla, gerekirse insülin enjeksiyonları veya oral ilaçlar alarak, kan şekeri seviyelerini kontrol edebilmektedir. 4 numara AIDS hastalığı. AIDS, ilk kez 1980'lerin başında, Orta ve Güney Afrika'da gündeme gelen ve giderek ürkütücü boyutlara ulaşan bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalık, bağışıklık sistemine, vücudun enfeksiyona karşı savunmasına yavaşça saldırır ve yok eder. Bireyi çeşitli diğer enfeksiyonlara ve sonunda ölüme neden olan bazı kötü huylulara karşı savunmasız bırakır. AIDS, insan bağışıklık yetmezliği enfeksiyonunun son aşamasıdır. Bu süre zarfında ölümcül enfeksiyonlar ve kanserler sıklıkla ortaya çıkar. Yayılmasındaki en büyük etken, Afrika'da şehirleşme ve uzun mesafeli seyahat, uluslararası seyahat, cinsel birliktelik ve daha fazla intravenöz uyuşturucu kullanımı da dahil olmak üzere çeşitli faktörlerdir. Birleşmiş Milletler'in AIDS raporuna göre, yaklaşık 38 milyon kişi AIDS ile yaşamaktadır. Yılda 5 milyon kişi enfekte olurken, her yıl yaklaşık 3 milyon kişi AIDS'ten ölmektedir. 1981'den bu yana 20 milyon insan da hastalıktan ölmüştür. 3 numara astım hastalığı. Listemizin 3. sırasında astım hastalığı vardır. Astım, iltihaplı hava yollarının daralmaya eğilimli olduğu, akciğerlerin kronik bir bozukluğudur. Hayatı tehdit edene kadar değişen nefes darlığı, hırıltılı solunum, öksürük ve göğüs sıkılığı ataklarına neden olur. Polen, toz, hava kirliliği, sigara dumanı ve ilaçlar da dahil olmak üzere çeşitli uyaranlara aşırı duyarlı hale gelir. Stres ise semptomları şiddetlendirebilmektedir. Astımlı ataklar aniden başlayabilir veya gelişmesi günler sürebilir. Her yaşta ortaya çıkabilse de tüm vakaların yaklaşık yarısı 10 yaşından küçük kişilerde görülür. Ayrıca erkekler kızlardan daha sık etkilenir. Bununla birlikte yetişkinler arasında astım insidansı erkeklerde ve kadınlarda yaklaşık olarak eşittir. Astım çocukluk çağında geliştiğinden genellikle alerjik reaksiyona neden olabilecek alerjenlere, polenlere ve toz akarları gibi maddelere kalıtsal bir duyarlılıkla ilişkilidir. 2 numara kanser hastalığı. Kanser, vücuttaki anormal hücrelerin kontrolsüz büyümesiyle 100'den fazla farklı hastalıktan oluşan bir grubu ifade eder. Gelişmiş ülkelerde doğan her 3 kişiden birini etkilemektedir. Dünya çapında önemli bir hastalık ve ölüm nedenidir. Antik çağlardan beri bilinmesine rağmen kanser ölümlerinde azalma daha çok gelişmiş ülkelerde görülmektedir. Hücre biyolojisi, genetik ve biyoteknolojideki ilerlemelerin devam etmesi nedeniyle araştırmacılar artık bir kanser hücresinde ve kanserli bireyde neyin kansere neden olduğunu gözlemleyebilmektedir. 1 numara soğuk algınlığı. Tedavi edilemeyen hastalıkların 1. sırasında soğuk algınlığı vardır.
Soğuk algınlığı, üst solunum yollarında başlayan, bazen altyapılara yayılan ve gözlerde veya orta kulaklarda ikincil enfeksiyonlara neden olabilen, akut viral bir enfeksiyondur. Parainfluenza, influenza, respiratuvar sinsitiyal virüsü ve reovirüsler de dahil olmak üzere 100'den fazla etken, soğuk algınlığına neden olmaktadır. Soğuk algınlığı terimi, semptomların başlangıcının bir parçası olan, soğuk bir ortama maruz kalmadaki soğukluk hissini yansıtır. Hislerin ise başlangıçta hastalıkla neden-sonuç ilişkisi içinde olduğuna inanılıyordu. Ancak, bunun şimdi yanlış olduğu bilinmektedir. Semptomlar ortaya çıkmadan önce, hastalık kişide yayılmaya başlar ve yayılma, semptomatik aşamada zirveye ulaşır. Kuluçka dönemi ise genellikle 1 ila 4 gün arasında sürmektedir.